Merhaba, ben Profesör Doktor Güldane Koturoğlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle çocuklardaki öksürük nedenleri ve öksürüğü rahatlatmak amacıyla neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Öksürük aslında çocuklar açısından çok önemli bir reflekstir. Biz hiçbir zaman bir çocuk hekimi olarak öksürüğü tamamen ortadan kaldırmak istemeyiz. Niçin? Çünkü bir koruyucu savunma mekanizmasıdır öksürük. Var olan sekresyonların dışarı atılmasını sağlar veya eğer ki çocuk ağzına bir yabancı cisim aldıysa bu yabancı cismin öksürülerek çıkartılması kaydıyla solunum yollarına bu maddenin kaçmasını da engelleyebilmektedir. Ama tabii ki öksürük çocuklarda birçok nedenle ortaya çıkabilmekte. En sıklıkla soğuk algınlığına bağlı olan öksürükleri görmekteyiz. Fakat bunun haricinde çocuklarda ateşli dönemlerde özellikle akciğer enfeksiyonlarında, kurup dediğimiz bir takım hastalıklarda, yine yabancı cisimlerde çocuklarda öksürük de olabilmekte. Ve mutlaka öksüren bir çocukta gastroözofajel reflü hastalığını da unutmamak gerekiyor. Öksüren bir çocuk olduğunda ilk olarak yapılması gerekli olan şey öksürüğün yanında çocukta eşlik eden başka bulgular var mıdır? Yani öksürüğün yanında ateş, beslenememe, bilinç değişikliği, çocuğu uyandıramama gibi bir takım bulgular varsa veya eşlik eden bir solunum sıkıntısı, solunum yetmezliği gibi bulgular varsa acilen bir hekime mutlak surette başvurulması gerekmektedir. Eğer ki öksürüğünüzün nedeni tek başına soğuk algınlığına bağlı bir öksürükse ve çocukta solunum sıkıntısı, solunum yetmezliği, uyandırılamama, bilinç değişikliği gibi ciddi önemli bulgular yoksa o zaman biz şu şekilde önermekteyiz. Mutlaka oda havası havalandırılmalı. Eğer ki çocuğun burun tıkanıklığı varsa mutlaka serum fizyolojik burun damlaları ile burun tıkanıklığı açılmalı. Çocuğun beslenmesi desteklenmeli. Anne sütü alıyorsa mutlaka anne sütüyle beslenmeye devam edilmesi gerekmekte. Ve eğer ki sizin çocuğunuz 1 yaşından daha büyükse öksürüğü rahatlatmak amacıyla bal verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.